İç huzura kavuşmak için kendinizden ne kadar ödün verebilirsiniz? İşte onlar dünyanın bütün nimetlerinden kendilerini mahrum bırakarak 3000 gün boyunca meditasyona giren kişiler. Aç ve susuz bir şekilde kendini diri diri mumyalamaya çalışan keşişler. Sokushinbutsu yöntemi. Dünyanın en büyük 4. dini Budizmin asıl amaçlarından biri acısız, huzurlu bir varlık hali oluşturarak ölüm ve doğum döngüsünü aşmak, yani nirvana'ya ulaşmak. Bunun için çeşitli uygulamalar denemişlerdir. Ancak en etkilisi Sokushinbutsu yöntemi. Sokushinbutsu, Budist keşişlerin kendilerini binlerce güne yayılmış bir meditasyon ritüeli ile mumyalaştırmasına verilen ad. Sofuluk yöntemleriyle elde edilen bu mumyalama işleminde nirvana'ya ulaşmak isteyen keşiş kendini dünyevi zevklerden çekerek yavaş yavaş aç bırakıyor. Sonrasında ise tamamen yemek ve su tüketimini kesiyor. Kendisini mumyalamayı başarmış en eski beden ise 550 yıllık ve Himalaya bölgesinde bulunuyor. 14. yüzyıldan kalan bu mumyanın Shanga Tenzin isimli bir keşişe ait olduğu düşünülüyor. Mumyasının 5 asır sonra hala iyi halde olmasının nedeni ise bulunduğu bölgenin soğuk hava koşulları olmuştur. Sokushinbutsu'nun ortaya çıkmasına ilham veren kişinin ise Japon Budist Kukai olduğu düşünülüyor. Budizm dünyanın çeşitli yerlerinde yaygın olduğu halde bu uygulama için Japonca bir isim kullanılmasının nedeni de bu. Günümüzde bu şekilde kendini mumyalamayı başarmış 24 keşiş bedenine ulaşıldı. Japonya'da yüzyıllar önce bu uygulamanın 3000 gün ile 10 yıl arası bir süre aldığını kayıtlarda ulaşılabiliyor. Peki bir insan kendini nasıl mumyalayabilir? Kendi kendini mumyalama sürecini başlatmak için keşişler Mokeshikigyo veya ağaç yeme olarak bilinen bir diyet uygulamaları gerekiyor. Yakındaki ormanlarda yiyecek arayan uygulayıcılar sadece ağaç kökleri, fındık ve meyveler, ağaç kabuğu ve çam iğneleri tüketiyorlar. Bu aşırı diyet iki amaca hizmet ediyor. İlk olarak vücudundan herhangi bir yağ ve kası ortadan kaldırdığı için vücudun mumyalama sürecindeki ilk adımı olan biyolojik hazırlığını yapıyor. Aynı zamanda vücutta doğal olarak oluşan çürükçül bakterilerin önüne geçmesi için vücudu besinden ve nemden mahrum bırakarak gelecekteki ayrışmayı önlüyor. Daha çok manevi bir düzeyde olan yöntem uzun yiyecek arayışları için keşişin morali üzerinde sertleştirici bir etkiye sahip oluyor. Bu maneviyat onu disipline ve tefekküre teşvik ediyor. Bu diyet tipik olarak 1000 gün sürer. Ancak bazı keşişler kendilerine Sokushinbutsu'nun bir sonraki aşamasını en iyi şekilde hazırlamak için bu diyeti 2 veya 3 kez tekrarlıyorlar. Mumyalama sürecini başlatmak için keşişler Çin cila ağacının özü olan urushi'den demlenmiş bir çay içiyorlar. Bu sayede öldükten sonra vücutlarını böcek istilacları için zehirli hale getiriyorlar. Bu noktada az miktarda tuzlu sudan fazlasını içmeyen rahipler meditasyon çalışmalarına devam ediyorlar. Ölüm yaklaşırken adanmışlar küçük sıkışık bir çam sandıkta dinleniyorlar ve arkadaşları onları dünya yüzeyinin yaklaşık 10 fit altına gömüyorlar. Nefes almaları için bir hava yolu olarak bambu çubuklarla donatılmış keşişlerin tabutu odun kömürü ile kaplanıyor ve gömülü olan keşişe diğerlerine hayatta olduğunu bildirmek için çalacağı küçük bir çan bırakıyorlar. Gömülü olan keşiş günlerce karanlıkta meditasyon yapar ve zile basar. Çınlanma durduğunda yeryüzündeki keşişler artık gömülü olan keşişin öldüğünü varsayarlar. Mezar artık mühürleniyor ve ceset artık 1000 gün boyunca yatmaya bırakılıyor. Tabutu 1000 günün sonunda çıkarıldıktan sonra takipçileri cesedi çürüme belirtileri açısından incelemeye alıyorlar. Eğer gömülen kişinin cesetleri sağlam kalmışsa ölen kişinin Sokushinbutsu'ya ulaştığına ve bu nedenle cesetleri cübbelerle giydirebilecek, onlara ibadet etmek için bir tapınağa yerleştirebileceklerine inanıyorlardı. Takipçiler çürüyen cesetlere mütevazi bir cenaze töreni yapıyorlar. Sokushinbutsu'daki ilk girişim 1081'de gerçekleşmiş ve başarısızlık ile sonuçlanmıştır. O zamanlardan beri 100 keşiş kendi kendini mumyalayarak kurtuluşa ermeye çalıştı. Ancak aralarında sadece 24 kişi başarılı olmuştur. Meiji hükümeti 1877'de bunu suç saydı. O tarihten sonra hiç kimse Sokushinbutsu eylemini uygulamadı ve uygulamayı araknoristik ve ahlaksız olarak görmeye başladılar. Sokushinbutsu'dan ölen son keşiş bunu yasa dışı olarak yaptı. Adı Bukai idi.
Ve 1961'de Tohoku Üniversitesi'ndeki araştırmacılar mezarını açacaklardı. Sevgili arkadaşlar, inançları tartışmak elbette ki bizlere yakışacak bir davranış değildir. Ancak içinde yaşadığımız dünyaya kendimizi soyutlayarak gelişen her şeyi bir kenara atmak ve bunun için huzurlu olacağı düşüncesi yeni bir düşünce değildir. Cahillik erdemliktir sözüne hepimiz aşinayız. Bu söz bilginin ne kadar büyük bir sorumluluk olduğunu gösteriyor. Bu düşünce aslında toplumdan uzaklaşmanın mutluluğu elinde alınacağına inanılıyor. Ancak şunu unutmayalım. Toplum içinde olmadan insan olmamızın ne anlamı kalır? Veya insanlara yararlı olmadıktan sonra mutlu olmanın ne gibi bir manası kalır? Biz insanız ve ancak insanlarla iç içe güzeliz. Daha fazla içeriğe ulaşabilmek için kanalıma abone olabilir, video isteklerinizi iletmek isterseniz Instagram hesabımdan bana ulaşabilirsiniz.